Halil Falyalı yaşıyor. MİT'in peşinde olduğu 5 kayıp video Kıbrıs'ta kurulan bahis imparatorluğu. Derin ağların gölgesinde kara para, rüşvet ve siyaset ilişkileri Kuzey Kıbrıs'ta kök salan devasa bir sanal bahis organizasyonu, yıllardır Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha birçok ülkeyi saran karanlık bir para trafiğinin merkezinde yer alıyor. Bu imparatorluğun arkasında ise öldürülmesiyle birlikte çok konuşulan Halil Falyalı'nın uzun yıllar güvendiği finans beyni Cemil Önal var ve Önal sessizliğini ilk kez bozdu. Hollanda'da 16 ay süren tutukluluğunun ardından konuşmayı seçen Cemil Önal sadece Falyalı ailesine dair sırları değil, bu yapının arkasındaki çok daha büyük resmi ifşa ediyor. 3 gün boyunca yüksek güvenlik altında gerçekleştirilen görüşmelerde Önal, Hollanda ve ABD istihbarat birimlerine teslim ettiği belgeler eşliğinde kara paranın nasıl aklandığını, kimlerin bu trafiğe göz yumduğunu, hatta rüşvetin hangi kapılardan içeri sızdığını tüm detaylarıyla anlattı. Önal'ın beyanlarına göre bu ağ yalnızca Kıbrıs merkezli bir bahis yapılanmasından ibaret değil. Derin bağlantılarla örülmüş bir sistemin siyasetçiler, güvenlik bürokrasisi ve bazı devlet içi yapılarla kurduğu karanlık ilişki ağı söz konusu. Türkiye'de bu çetrefilli yapıya dair açılan davalar ise büyük oranda göstermelik. Birçok dosyanın içeriği ya eksik bırakılıyor ya da sistemli şekilde boşaltılıyor. Eğer Türkiye'ye iade edilirsem hayatta kalamam diyen Cemil Önal, elinde tuttuğu belgeler nedeniyle bugün birçok karanlık odak tarafından tehdit altında. Onun elindeki arşiv sadece sanal bahis paralarının izini sürmekle kalmıyor. Aynı zamanda devlet, mafya ve siyaset üçgeninde dönen, yıllardır toplumun damarlarına sızmış karanlık yapıları da gözler önüne seriyor. Dosya, Kıbrıs'ta siyasal İslam'ı yerleştirmeye çalışan yapıların etkisini ve bu düzenin neden bozulmak istenmediğini de açığa çıkarıyor. Bölgedeki siyasal atmosferin para trafiğiyle nasıl şekillendirildiği, medya, bürokrasi ve iş dünyası üzerindeki etkiler ayrıntılarıyla irdeleniyor. Ve bir ilk, Türkiye'nin Lefkoşa eski büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in neden Kıbrıs'a gönderildiği ve neden sadece 7 ay sonra görevden alındığı da bu haber dosyasında yer alıyor. Serim'in görev süresi Kıbrıs'taki hassas dengelerin diplomatik yüzüne ışık tutarken perde arkasında çok daha karmaşık ilişkiler ağını işaret ediyor. Bu özel dosyada sadece Falyalı değil, onun ardında şekillenen, kökleri devlete kadar uzanan bir düzenin haritası çiziliyor. Falyalı'nın finansçısından çarpıcı iddialar, Kıbrıs'ta yükselen aile, siyasi koruma ve imar rantı 2014 ile 2021 yılları arasında Halil Falyalı'nın finansal operasyonlarını yöneten en yakınındaki isimlerden biri olan Cemil Önal uzun süren sessizliğini bozdu. Hollanda'da geçirdiği 16 aylık tutukluluğun ardından konuşan Önal, sadece yasa dışı bahis ve kara para aklama süreçlerini değil, bu yapıya sağlanan siyasi desteği de isim vererek anlattı. İddialar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC hattında yıllardır sessizce büyüyen bir çıkar ağına işaret ediyor. Önal'ın aktardığına göre, Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in kardeşi İbrahim Serim, Kıbrıs'a üniversite eğitimi için geldiğinde arkasında güçlü bir siyasi miras taşıyordu. Önal, üniversite yıllarından tanıdığı İbrahim Serim'in kısa sürede KKTC vatandaşlığı aldığını ve bu sayede ada yönetimiyle doğrudan temas kurabilecek konuma geldiğini söylüyor. İbrahim Serim'in babası Maksut Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak tanınıyor. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine dayanan bu ilişki, AK Parti'nin kuruluş sürecinde de etkili olmuş. Maksut Serim, o dönemin perde arkasındaki isimlerinden biri olarak gizli sponsorlar arasında anılmıştı. Önal'ın anlatımına göre Serim, Diyarbakırlı Mücahit Arslan ve Doğan ailesi gibi etkili çevrelerle aynı masadaydı. Kıbrıs'ta aldığı vatandaşlık sayesinde devletle işbirliğine açık hale gelen İbrahim Serim'in özellikle imar alanında dikkat çeken projelere imza attığı ifade ediliyor. Önal'a göre Serim 2 kat izni olan bir arsayı 10 kata çıkararak projelendiriyor. Hatta askeri yasak bölgeler gibi normalde imara kapalı alanlarda bile faaliyet gösteriyordu. Bu bölgeleri devlet kurumlarından ya da şahıslardan cüzi bedellerle temin edip, Bayındırlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyeler üzerinden gerekli izinleri alarak milyon dolarlık projelere dönüştürüyordu.
Bu ifşalar sadece kişisel çıkar ve siyasal bağlantı ağını değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın nasıl bir rant cennetine dönüştürüldüğünü ve kimlerin bu düzenden beslendiğini gözler önüne seriyor. Devlet kademelerindeki görünmez dokunuşlarla şekillenen bu yapı sadece bir kara para hikayesi değil, aynı zamanda siyasi nüfuzun ekonomik güce nasıl dönüştüğünün de ibretlik bir örneği. Cemil Önal'ın ifadeleriyle büyüyen bu dosya, ada üzerindeki güç savaşlarının ve Türkiye bağlantılı gölge ilişkilerin daha da derinine inmeyi vaat ediyor. Bir ülkenin kadersizliğini çoğu zaman yükselen binaların gölgesi anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalbinde dere boyunda yükselen o yumurta biçimli yapı ya da Girne kıyılarına yaslanan Crown Plaza. Görünürde mimari birer başarı gibi duran bu yapılar aslında başta imara kapalı yahut sınırlı bölgelerde dikkatle örülmüş bir nüfuz ağı sayesinde hayat bulmuş projelerdi. Ve o projelerden elde edilen kazanç sıradan bir ticari kazanç değildi. Siyasi ilişkilerin, bürokratik bağlantıların ve sessiz anlaşmaların mahsulüydü. Bu mimari yükselişin ardında duran ailelerden biri Serim ailesiydi. Cemil Önal anlatıyor. İbrahim Serim'le üniversite yıllarından dostluğumuz vardı. O yakınlık sayesinde kendisini Halil Falyalı ile tanıştırdım. Bu tanışma iki aile arasında yıllar sürecek karmaşık ilişkilerin temelini attı. İbrahim Serim sadece kendi çabalarıyla değil, özellikle babası Maksut Serim'in siyasi etkisiyle ön plana çıkan bir isimdi. Maksut Serim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan, geçmişte AK Parti'nin kuruluş sürecinde perde arkasında yer almış güçlü bir figürdü. Bu etki sadece Türkiye içinde değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yankı buldu. Önal'a göre İbrahim Serim, dönemin KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de dikkat çekici bir yakınlık kurdu. Ancak bu yakınlığın esas kaynağı kişisel değil, babasının Ankara'dan taşıdığı güvendi. Bu bağlantılar sayesinde Falyalı ailesinin işleri kolaylaştırıldı, bazı engeller sessizce ortadan kaldırıldı. Kıbrıs'ta büyükelçilerin etkisinin zaman zaman Cumhurbaşkanını dahi gölgede bırakabildiği düşünüldüğünde bu dostluklar sadece birer hatır ilişkisi değil, stratejik hamlelerdi. İki aile zamanla maddi ortaklıklara da yöneldi. Cemil Önal'ın ifadesine göre bu süreçte yaşananlardan biri sembolik olmanın ötesinde derin anlamlar taşıyordu. Bir bina önce Halil Falyalı'ya satış vaadiyle sunulmuş, ardından vazgeçilerek kiralama teklifine çevrilmişti. Ancak sonuçta bina ederinin çok üstünde bir fiyata Falyalı'ya satıldı. Falyalı bu durumu bilmesine rağmen itiraz etmedi. Çünkü onun için bu alışveriş sıradan bir mülk değil, siyasi ve bürokratik bir sigorta poliçesiydi. Önal'ın iddiasına göre Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı ve eşi Özge, Ekrem Serim'le de yakınlık kurdu. Bu yakınlık öyle bir noktaya ulaştı ki Kıbrıs'taki gayrimenkul satışlarından elde edilen milyonlarca liralık gelir, İngiltere'de Yasin, Ekrem Serim'e ait olduğu öne sürülen bir şirkete aktarıldı. Cemil Önal'a göre Hakan Fidan, Halil Falyalı'nın elinde bulunduğu öne sürülen ve üst düzey isimleri içeren bir dizi kasetin varlığından haberdar olunca bu materyallerin devletin kontrolüne geçmesini istedi. Bu görevi yerine getirmek üzere Ekrem Serim Kıbrıs'a büyükelçi olarak gönderildi. Ona açıkça denildi: "Kasetleri al, Ankara'ya getir. Bu senin yükselişin olacak." Ekrem Serim görevi kabul etti. Adaya ulaştıktan sonra ilk işi çevresindeki tüm güvenlik personelini değiştirmek oldu. Yerine kendi ekibini yerleştirdi. Özge Falyalı ile yakınlaştı. Görüşmeler lüks otellerde değil, Özge'nin babasına ait evde gerçekleşti. Mehmet Taşker'le de yine ev ortamında gizli buluşmalar yapıldı. Süreç içinde toplamda 45 ya da 46 kasetin varlığı konuşuluyordu. Ancak Ekrem Serim yalnızca 40 kaseti Ankara'ya teslim etti. Geriye kalan 5 kaset iddialara göre onun elinde kaldı. Ancak MİT kasetlerin sayısını biliyordu ve bu eksiklik fark edildi. Bu eksik 5 kasetin içinde kimlerin olduğuna dair net bir bilgi yok. Fakat konuşulanlar arasında Binali Yıldırım'ın oğlu ile Hakan Fidan'ın oğlunun adlarının geçtiği öne sürülüyor. Hakan Fidan kasetleri dönemin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teslim etti. Kalın ise dosyayı doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan bu bilgiler ışığında harekete geçti ve Ekrem Serim'i Ankara'ya çağırdı. İddialara göre görüşmede Erdoğan şu sözleri sarf etti: "Bu paralar nedir? Kasetlerde anlatılanlar doğru mu? Maksut Serim'e güvendiğim için oğluna da güvendim. Ama eksik kaset varsa gidip al. Seni elçilikten, babanı da görevinden alıyorum."
Böylece bir zamanlar devletin hassas misyonlarında yer almış bir aile, devletin en üst makamında sorgulandı ve görevden alındı.